Dünya kanla kuruldu. Tanrılar insanları kılıçla cezalandırdı. Ama biri çıktı. Benim kılıcım kimseye hizmet etmez. İşte o an tarih yeniden yazıldı. Rakuzaichi olayının ardından Chihiro, yeni ittifakı Kamunabi ve Hakuri ile beraber ana hedefe odaklandı. Shinichi'yi etkisiz kılmak ve Hishaku'yu durdurmak. Master Swordsman uyanmadan önce. Bu derin mücadele içerisinde yer alan karakterlerimizin özelinde gerçekleşen değişimlere bu amaç çerçevesinde değinmeye başlayalım. Bu ark içerisinde Chihiro'nun hem benliğiyle hem de gücüyle adeta gelişimin son halini yansıttığını söylemek isterim. Özellikle Hirohiko ile olan mücadelesinde içindeki canavarla yüzleşmesi, babası Kunoshige gibi yaptıkları her ne kadar iyilik için olsa da gurur duymaması beni derinden etkilerken şunu anlamamı sağladı. O, babası gibi gerçekliğin farkına tamamen varabildi. İçindeki intikamın yarattığı bencilliği aşarak, sorumluluk kavramı çerçevesinde. Ek olarak babası ve Seitei Savaşı hakkındaki gerçekleri öğrenmesinden sonraki yaşadığı sorgulama süreci de karakterde beklediğim derinliği bana sağladı. Ayrıca kılıç kullanımı konusunda kendini geliştirme çabası, Iai aksaflık stilini öğrenmeye çalışması da bu derinliğe yaraşır aksiyon dozunu sundu. Son darbe olarak da Seiichi Samurai'ya Kunoshige'nin hep ifade etmeye çalıştığı gerçeklik kavramını göstermesi, kendi ruhuyla da barışma adımları atması bu ark özelinde görmek istediğim duygu yoğunluğunu arşa çıkardı. Kunoshige'den sözü açmışken kendisinin her ne kadar sorumluluk kavramı içerisindeki hakimiyetini övsek de aslında bu sorumluluk yükünün sebebinin yine kendisinin hatası olduğunu görmek, Magasumi'ye ve onun lanet riskine rağmen üstünkörü bağladığı umudunu planları sayesinde okumak bana şunu hissettirdi. Yine de yaptığı hatanın farkına varıp bunu düzeltmek için ek yöntemlere başvurmuş hiç olmazsa. Bazı serilerdeki karakterler gibi ne olursa olsun o senin eserin dememiş yani. Hatalarına rağmen yaptığı iyilikler içerisinde şunu söylemek isterim. Rokuhira adamdır. Gelelim diğer yükselen yıldızımız Hakuri'ye. Rakuzaichi ark içerisinde tanıdığımız o korkmuş çocuğun kahramanlığa doğru evrilişini okuyoruz adeta. Resmen Chihiro abisini örnek alıyor desek yeridir. Kullandığı depo büyüsü kısıtlandığında bile içindeki kahramanın alevlenerek Kamunabi üstünü korumaya çalışması olsun, Chihiro'ya sağladığı destek olsun, serinin hep övdüğümüz gerçek kahraman hissiyatını yeniden filizlendirdi. Rakuzaichi demişken bir de Hikuri'ye laf açalım. Hikuri'nin Chihiro'ya Kamunabi'deki hokkabazlara karşı arka çıkması güzeldi. Bir müttefikten beklediğim hissi sunsa da keşke şu alev kemiğinin sırrına da biraz olsun aydınlık gelseydi. Gerçi ark içerisinde daha yolumuz uzun olduğu için yakında onun da bu alanda parladığı bölümleri görürüz diye düşünüyorum. İttifak demişken Samura'nın koruyucusu olan Masubi ekibi de beni etkilemeyi başardı. Gerek fiziksel güçleri gerekse mühürler konusundaki bilgileri gayet güzel bir ilerleyiş sunuyordu ark içerisinde. Güç övmeye başlamışken Seitei Savaşı'nın yıldızı Kumayuri'nin sahibi Uruha'ya sırayı verelim. Uruha'nın Kunoshige'den devraldığı onur ve sorumluluk indeksini Seiichi Samura üzerinde kullanışı olsun, Kumayuri üzerindeki hakimiyeti olsun efsaneydi. Chihiro'ya olan bağlılığını da görmek güzeldi. Kunoshige'ye duyduğu saygıyı en net resmeden kısımdı. Hadi biraz da serimiz içerisindeki delilere gelelim. Sojo'dan sonra seviyenin uçuklaştığını hissettiğim ve adeta My Hero Academia'daki Tomura karakterine benzettiğim Hirohiko karakteri arkın barındırmak istediği gerilimi bana hissettirmeyi başardı. Fikirleriyle Chihiro'nun zihnini darmaduman etmekle kalmamış, sahip olduğu çılgınlık seviyesiyle adeta katliamın vücut bulmuş haliydi. Chihiro'dan yediği dayaklara rağmen sahip olduğu uçukluğu taktiksel zekayla da birleştirip görsel şölen sundu ark içerisinde. Özellikle tiyatro kısımlarındaki dövüş sekansları için konuşmam gerekirse. Utanmasa bir de Chihiro'yu arkadaşı belleyecek namussuz. İlişkilerden bahsetmişken ark temelindeki baba kız ilişkisine girelim. Seiichi ve Iori Samurai ikilisi kesinlikle bu amacı net bir şekilde olabildiğince dramatik bir şekilde bizlere yansıtıyor. Özellikle bu ilişkinin bir diğer önemi de Seiichi'nin Seitei Savaşı sonunda sahiplendiği motivasyonun arka planını görebilmemizi sağlaması, adeta tek kişilik intihar mangası diyebileceğimiz planını öğrenebilmemiz için kapıyı aralaması müthişti. Yani Seiichi'nin motivasyonuna, duygu yoğunluğuna tıpkı Kunoshige'de olduğu gibi hak versem de sonuçta kafasındaki plan asla Magasumi lanetini evrenden kovmayacak. Aksine kısır döngünün adresi olacak. Neyse ki Chihiro gibi parlak dehalarımız var da kör göze parmak soktu. Anladınız mı? Neyse. Iori de sahip olduğu geçmişi yaşamayı seçerek içindeki Tobimune'yi uyandırmıştı. Serinin yansıtmak istediği kaderin senin eylemlerindir mottosunu başarılı bir şekilde ele alarak. Chihiro ve Hakuri karakterinden sonra. Kızda da
Bayağı cevher varmış yalnız. Dövüş sahnelerinde destan yazdı neredeyse. O kadar Seitei Savaşı etkileri dedik. Yuro ve Hishaku ekibinden bahsetmezsek olmaz. Açıkçası sahip oldukları planın özellikle Yuro özelinde ele aldığımızda Konoshige ve Shiba ile olan geçmiş ortaklığından doğmasını saymazsak klişe sınıfına girdiğini söylemek isterim. Yani Yuro'nun amacını kısaca özetlesek kaostan gelecek yaratmak olurdu. Tıpkı One Piece evrenindeki Blackbeard'da olduğu gibi. Bu konu hakkında detaylı bir video fikrim var. Haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirebilirsin. Yine de Magasumi ile olan etkileşim sahneleri muhteşemdi. Hatta Hishaku ekibinin klişe olarak kabul ettiğim şantaj taktiğini daha da havalı bir hale getirmişti. Magasumi'nin etkileyiciliği demişken Tobimune ve Kumeyuri'nin detaylarına iki ayrı videoyla yakında değineceğimi belirterek sadece Ente'nin sahip olduğu öneme bayıldığımı, her ne kadar bilindik olduğunu düşünsem de sunumu açısından etkileyici bulduğumu sizlere eklemek istiyorum. Konoshige'nin aile kavramı üzerindeki etkisini sahip olduğu sorumluluk algısıyla birleştirerek seri içerisinde bu gücü yaratması efsane bir histi. Hatta bu önemin Chihiro'ya katmasından korktuğum evrenin asıl çocuğu muamelesini asla hissettirmemesi de bir o kadar kıymetliydi. Chihiro'nun sahip olduğu gerçeklik çizgisini daha da öne çıkarması yazım tarzı olarak hayran olduğum bir başarıydı. Hadi gelelim fırça kısmına. Kamunovi denen hokkabazların evren için ne büyük bir pislik yığıntısı olduğunu görmemiz serideki etkiyi artırdı benim gözümde. Özellikle hain Kaizen'ın en az Sage ve Yura'nınki kadar çarpık planını görmek manga bölümlerini okurken sinir katsayımı artırdı. Neyse ki Azami'de attığı yumrukla aynı fikirde olduğumuzu gösterdi ki bu bana Luffy'nin kutsal ejdere attığı yumruğu anımsattı bir noktada. Arkımız 100. sayısına doğru ilerlerken bir efsanenin daha dirilişini görüyoruz. Ikuto Hagiwara. Seiichi Soujo'nun kurbanlarından biriydi. Ekibini onunla olan mücadelesinde kaybetmişti. Aklını da onlarla beraber yitirmişti. Düşünün, adam kendi ürettiği bir nevi zırh teçhizatını en yakın arkadaşı görüp onunla konuşuyor. Tükenmişliğin vücut bulmuş haliydi derken Kamunovi merkezinde çıkan Yura baskını ona yeniden mücadele ruhunu verdi. Hem de hakkıyla. Bakalım ilerleyen bölümlerde daha da fazla aksiyon alırız artık kendisinden. Bu arka özel olarak bonus kısmı koymak istedim. Çünkü Yura ve Azami beklemediğim birkaç göstergeyi ark içerisinde belli etmiş oldular. Yura sahip olduğu büyü gücünü kullanırken bir kitabı kılıcına saplayarak adeta özümseme yolunu seçmiştir. Bu bana Hunter x Hunter evrenindeki Chrollo'nun Nen tekniğini anımsattı. Diğer yandan Azami'de kullanmış olduğu Coin tekniğiyle Hunter x Hunter manga serisinin Veraset Savaşı arkında yer alan Prens Zhang Lei'yi anımsattı. Belki de Zhang Lei'nin hep öğrenmek istediğimiz Nen hayvanı gücü de benzer bir şekilde işliyordur. Yorumlarda tahminlerinizi alalım. Bu şekilde yeni bölümün sonuna geliyorum. Artık Kagurabachi evreninde güncel sayılara yetişebildiğime göre her bir sayının incelemesi ayrı videolar halinde sizlerle buluşabilir. Kanala abone olarak emeğime karşılık verebilir, bildirimleri aktif ederek içeriklerime anında ulaşabilir, beğeni ve yorumlarla da içeriklerime destek olabilirsin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.